Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Dereotuyla yumurtayı çırpın. Sonuç gerçekten şaşırtıyor. Hem lezzetli hem de muhteşem bir görüntüsü var. Mutlaka deneyin. Tarifimi, iç harcımı hazırlayarak hemen başlıyorum. 150 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, şöyle bir tutamda dereotunun kökleri, 1 tatlı kaşığı tuz, kuru nane ve karabiber ve tüm malzemeyi homojen olana kadar elimizle yoğuralım. Üzerini kapatarak dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz için bir demet yıkanmış dereotu kök kısımlarını kullanmıyoruz. 2 adet tam yumurta, 1 çay bardağı su, blenderla pürüzsüz olana kadar çekelim. Bu kıvamda olmalı. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar ekleyelim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı da tuz ekleyerek sert bir hamur hazırlayalım. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Yoğurduğum hamuru aynı kaba alarak şöyle 5 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim hamuru tezgah üzerine alarak 2 eşit bezeye keserek yuvarlıyorum. Orta incelikte olana kadar oklava yardımıyla bezemi açıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Her iki bezeyi de açtım gördüğünüz gibi. Bir bardak yardımıyla yuvarlak olacak şekilde keselim. Ben çay bardağı büyüklüğünde kesiyorum. İç harçtan bolca koyarım ve kenarlarını sıkı bir şekilde videodaki gibi kapatalım. Bir yandan kapatalım, bir yandan da hızlı bir şekilde bir bardak yardımıyla yuvarlak daireleri keselim. Kenar taraflarını toplayarak bir hamur haline getiriyorum. İç harcını pay ettikten sonra ikiye katlayarak kenar kısımlarını parmağım yardımıyla büzgü yaparak kapatıyorum. Çok az un serptiğim bir tepsiye diziyorum. Diğer hamurumu da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Kalan hamurları topladım, buzluğa kaldırıyorum. Bir çorba yapacağım bu hamurla. Kapatmaya devam ediyorum. Tüm dereotlu mantılarımı kapattım. Bir tanesi kaldı. Sizlere şöyle yakından tekrardan göstermek istiyorum. İsterseniz buzluğa atabilirsiniz, isterseniz hemen
pişirebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, üzeri için biraz yoğurt, mayonez, 2-3 diş sarımsak karıştırıyorum. Evet, kaynayan sıcak suya 3-4 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Biraz da sıvı yağ. Hamurlarımı hızlı bir şekilde tencereye alıyorum. Ara sıra da karıştıralım. Tüm mantılarımı tencereye almaya devam ediyorum. Evet, karıştıralım. Kapağını kapatarak şöyle orta ateşte haşlamaya bırakalım. Hazır için tereyağı eritiyorum. Evet, mantılarımı pişirmeye devam ediyorum. Ara sıra mutlaka karıştıralım. Evet, şöyle bir kontrol ediyorum, pişmiş. Fazla suyunu süzerek servis tabağına alıyorum. Evet, 2 servis tabağına süzerek mantılarımı alıyorum. Üzerine eritilmiş tereyağından bolca gezdirdikten sonra karıştırıyorum. Kalana da kırmızı toz biber ekliyorum. Evet, ilk sıcağı çıktıktan sonra yoğurt sarımsaklı sosumu gezdiriyorum. Ve kırmızı toz biberli yağımı. Evet, şifalı mantımız yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.